Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 3. Yani her model 9 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Benim şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modelimi anlatmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. 8 düz ilmek, 1 2 3 4 5 6 7 8 bir ters 8 düz ilmek yaptım. Buraya kadar bir model. Tekrar bir ters 8 düz. Bir ters 8 düz ilmekten sonra bir ters ilmek örüyorum sıra sonunda. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Yani bir düz 8 ters ilmek oluyor arka yüzünde. Evet şöyle. Yine bir düz 8 ters ilmek. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ve 3 ters ilmek ördüm. Bakın şöyle. 1 2 3. 3 ters ilmek. Devamındaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şöyle bakın. İkinci ilmeğimi öne, birinci ilmeğimi arkaya aldım. Daha sonra bunları düz ördüm. Tek tek. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bakın öndekini sol tarafa önden aldım. Arkadakini de arka taraftan tekrar sol şişime taktım ve bunları sırasıyla düz ördüm. Şu şekilde. Devamındaki şu 2 düzü de yine ters örüyorum. Bakın şöyle. Zaten bir sonraki ilmeğim de ters. Yine ters olarak ördüm. Burada 8 düz ilmeğimiz vardı. Ortadaki 2 tanesini birini sağa birini sola çevirdim. Diğerlerini de iç kısma aldım. Daha sonra buradaki 8 düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Birinci modelde bu şekilde yapacağım. İkinci modelde modeli kaydıracağım için buradaki yani 8 düz ilmeğe yapacağım modeli kaydırıp. İkinci modelde. Evet, şu şekilde başladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Bir düz, bir, iki. Burada 8 ters ilmeğim var. Sekiz tersten sonra bir düz, 2
3 düz ilmek ördüm. Daha sonra burada 1, 2, 3 ve 4 ters ilmek ördüm. Devamında 3 düz ilmek, yani düzlerimi yine düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. 5. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmek. 2, yani toplamda 2 ters ilmek ördüm. Şimdi bu ters ilmekle bu düz ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Tersi arkaya aldım. Düz ilmeğimi de önden alarak sağ tarafa çevirmiş oldum bu düz ilmeğimi. Ve bunları düz olarak örüyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Toplamda yani 4 düz ilmek ördüm. Burada yine çevireceğim, sol tarafa çevireceğim düz ilmek. Arkadaki ters ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Düzü sola aldım. Arkadan da ters ilmeğimi getirdim. Tekrar şişimin önüne taktım. Bunları da yine düz olarak ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördük. Tekrar 2 ters ilmek. Devamında 8 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Evet, bir ters kenar ilmeğini düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine olduğu gibi ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum. Buradaki düz. Evet, sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Daha sonra şu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın şöyle. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın düz olan ilmeğimi sağa doğru kaydırdım böyle. Ortadaki düzlerimi de yine düz. Geldim şurada yerini değiştirdiğim ilmeğe bunu sol tarafa aldım. Diğer ilmeğimi sağ tarafa aldım. Arka taraftan. Ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 düz ilmeğimiz oldu. Zaten bu ters olan ilmeğim ortada kalan tersimiz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 8 ters. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Daha sonra da 8 sırada modelimizi kaydırarak kuracağız. Evet, tersleri ters, düzleri düz örerek 8. sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Daha sonra sıramı tamamladım.
Evet, bakın modeli bir kez kurduk şöyle. Şimdi burada yaptığımız işlemi ikinci model kurarken buraya kaydıracağız. Gördüğünüz gibi şöyle. Onu da hemen başlayalım. Modeli tekrar kuruyoruz kaydırarak. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, 8 düz ilmek örerek devam ediyoruz. Yani terslerimi ters, düzleri düz örüyorum. İkinci model kurulumunda birinci sıradayım. Bir ters, 8 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 8 ters. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Arka yüzünde. İkinci sıramızı da tamamladık. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Burada kaydırmayı yapacağım. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, 8 ilmek düz. Evet, şöyle 8 düz. Ortadaki tersimi yine ters. Devamında 2 ters daha örüyorum. Toplamda 3 ters ördüm. Geldim buradaki şu 4 ilmeği içtekileri dışa, dıştakileri içe çevireceğiz. Bakın burada 2 düzümüzü ters olarak ördük. Devamındaki 4 düzde şimdi işlemimiz. Şu şekilde aldım. Dıştaki ilmeğimi içe, içteki ilmeğimi dışa aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz olarak ördüm tek tek. Şimdi bunda da içteki ilmeğimi dışa, dıştaki ilmeğimi de içe çevirdim şöyle ve 2 tane düz olarak ördüm. Şöyle yaptık. Devamında 3 ilmek ters. 1, 2 tanesi buradaki düzün üstüne ters yaptım. Bir tanesi zaten ters olan ilmeğimiz. Toplamda 3 tersten sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın modeli kaydırdık. 3. sırada tam olarak belli oldu. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyorum bakın. Düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, 8 düz. Şöyle. Buraya gelince 1, 2 ters ördüm. Bir tanesi ortadaki, bir tane de şuradan alarak toplamda 2 ters ilmekten sonra yine şuradaki bakın şu düz olan ilmeklerimi yine dışa kaydıracağım. Baştakini içe aldım. İçtekini yani ikinci olan ilmeğimi öne aldım. Sağa doğru çevirdim yani. Daha sonra 2 düz ördüm bunları. Devamında 1, 2 ilmek daha düz ördüm. Toplamda 4 düz ilmek ördüm. Şimdi bunu sola çevireceğim. Dışa alacağım. Dıştakini içe alıyorum. Bakın şu şekilde aldım. Diğerini de bu tarafa getirdim. 2 de bunu örüyorum. Şimdi burada 6 düz ilmeğimiz oldu. Devamında 2 ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düzleri düz,
tersleri ters örüyorum. Burada biraz hızlı örüyorum çünkü farklı bir işlemimiz yok. Düz olan ilmeklerim düz, ters olan ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenarda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, şöyle 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, 8 düz ilmek örüyorum. Evet, şöyle yine burada bir ters, aradaki tersimi ördüm sadece. Bakın, buradaki düz olan ilmeğimi yine ters olan ilmekle yer değiştiriyorum. Düzü öne aldım şöyle ve bunları düz olarak örüyorum şu ilmeğime kadar. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki düzden ters olan ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Şöyle aldım, ters olan ilmeğimi arka taraftan aldım. 2 de burada düz ördüm. Toplamda 8 düz ilmeğim oldu. Bir ters, sıra sonunda daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düz olanları düz, ters olanları ters örüyorum. Bir düz, 8 ters. Evet, sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modeli kaydırarak ikinci kez kurduk. Model hep bu iki modelin tekrarından oluşacak, yani iki şekilde kuracağız. Bunların tekrarından oluşacak. Şimdi üçüncü modelde şurada birinci model nasıl kurduysak üçüncü kez model kurulumunu da burada yaptığımız gibi yapacağız. Bir bu tarafta, bir bu tarafta model kurulacak. Böyle devam edecek. Bir parça daha önce yaptım. Bakın, modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle göstereyim. Model böyle arkadaşlar. Bakın, bir burada kuruluyor, bir burada. Böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Ben burada da birinci de kurmamışım, ikinci de kurdum. Yani fark etmiyor. Şu şekilde. Arka yüzün görüntüsü de böyle olacak. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle yaprak yaprak bir görüntüsü var. Modelimizin gayet güzel. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, erkek örgülerinde hepsinde kullanılabilecek gayet güzel. Şöyle farklı bir model. Şöyle kabarık kabarık görünen. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Atkı, bere, yelek, süveter, hırka, bebek battaniyesi, yani hepsinde kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.